Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yine bugün sizlere harika bir tarif hazırladım. Şöyle suyuna ekmeğini banabileceğiniz harika misler gibi bir bamya yemeği tarifi vereceğim sizlere. Birebir ölçülü, asla da uzama yapmayan bamya yemeği nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar, burada benim yarım kilo bamyam var. Yarım kilodan yapacağım. Tabii ki istediğiniz kadar çok ya da az yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. İlk aşamada ne yapıyoruz? Bamyaları temizleyeceğiz. Şöyle bir küçük bıçak aldım ki temizlemesi kolay olsun. Şöyle kenarlarından çevre çevre bamyayı, çöplerini ayıklıyorum arkadaşlar. Bakın çok kolay, döndüre döndürüyoruz bamyayı elimizde. Bu şekilde temizliyoruz. Yaz sezonunun en lezzetli sebzelerinden bir tanesidir bamya. Bazıları yapmak istemez. Temizlemesi uzun zaman alır. Hatta yani pişirirken süner diye istemez. Ama asla sünmeyen, uzamayan harika bir bamya yemeği yapacağız. Her aşamasını sizlere göstereceğim. Artık herkes evinde bu güzel yemeği yapacak. Gördüğünüz gibi ilk aşamada bamyaları temizliyoruz. Tabii ki bu aşama biraz zahmetli gibi gelir sizlere. Zaman alacaktır ama lezzetli bir yemek yapacaksınız arkadaşlar. Birebir ölçülü, lezzeti yerinde, tadı tuzu yerinde bir yemek yapacaksınız. Hiç yemek yapmayanlar da bu şekilde güzel bir yemek yapmayı öğrenecek arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bamyaları temizledim. Yıkamıyorum bamyaları. Neden? Yıkarsam suyu gördüğü zaman hemen uzayacaktır arkadaşlar. Onun için şu anda yıkamıyorum. Yemeği pişirirken yıkayacağım. Direkt yıkayıp içine koyacağım. Evet. Burada soğanlarım, domates ve biberlerim var. 5 adet soğanım var ama benim soğanlarım biraz ufak başları. Bir baş sarımsak var. 3 büyük domates. 4-5 adet biber. Bol malzemesini koyarsanız yemeğiniz o kadar lezzetli olur arkadaşlar. İlk aşamada soğanların kabuklarını soyalım. Daha sonra yıkayalım ve doğrayalım. Özellikle sizlere her aşamasını anlatarak, göstererek yapmak istedim ki hiç yemeği bilmeyenler, yemek yapmayı bilmeyenler dahi bu yemeği yapsın. Gördüğünüz gibi soğanları soyduk. Biberleri ve soğanları yıkadım güzelce. Şimdi doğrama aşamasına geçelim. Soğanları yemeklik olacak şekilde şöyle elimde doğruyorum. Herkes elinde doğrayamayabilir. Siz kesme tahtasında doğrayın. Elinizi kesme tehlikesi olabilir. Onun için ben alışkınım. Elimde doğramak bana daha kolay geliyor. Ama isteyen tabii ki kesme tahtasında doğrasın. Ufak ufak yemeklik doğrasın. Evet. Soğanları doğradık. Sıra geldi biberlere. Biberleri de aynı şekilde. Onları da şöyle gördüğünüz gibi bakın. Ufak ufak onları da doğrayacağız. Bamya yemeğinin malzemesini hazırlıyoruz. Bunlar olmazsa olmazları. Yemeğe lezzet veren soğandır. Bol bol soğan doğruyorum ben yemeklerimde. Evet. Biberleri de doğradım. Şimdi sıra geldi sarımsaklara. Yemeklere ben sarımsak koyuyorum arkadaşlar. Çok lezzet veriyor sarımsak. Şöyle bakın dişlerini ayırdım. Bir baş sarımsağı şöyle doğrayacağım. Önce kabuklarını soyalım. Kabuklarını, sarımsakların soydum. Sarımsakları da yine aynı şekilde ufak ufak doğrayacağım. Rendeleme falan yapmıyorum arkadaşlar. Ufak ufak aynı şekilde onları da yemeklik doğruyorum. Evet.
Sarımsakları da doğradık. Sıra geldi domatesleri doğramaya. 3 adet büyük domatesim vardı. Şöyle suda yıkayalım onları da. Evet, domateslerimizi de yıkadık. Şimdi domatesleri de yemeklik ufak parçalar halinde. Önce kabuklarını soyacağım. Kabuklu yapmıyoruz yemeğe koyarken domatesleri. Soyarak koyuyoruz yemeğe. Soyarsanız çok daha lezzetli olur. Kabuklu pişirirseniz kabuklu olur yemeğinizin üzerinde arkadaşlar piştiği zaman. Bu da iyi bir görüntü olmaz. Evet, domateslerimizi de doğruyorum. Ve yemeği hazırlama aşamasına geçeceğiz. Evet, tüm malzemeleri gördüğünüz gibi hazırladık, doğradık. Malzemelerimiz hazır. Bamyaları yıkamadım. Daha önce de söyledim, yıkamadım. Pişirirken yıkayacağım. Çünkü uzamasını istemiyorum hemen. Suya girdiği zaman hemen uzamaya başlayacaktır. Evet. Soğan, biberli ve sarımsakları tenceremin içine döküyorum. Üzerine sıvı yağ döküyorum. Şöyle yarım çay bardağından birazcık fazla döktüm. Sıvı yağını ilave ettim ve ocağa kavurmaya koyuyorum. Ocakta karıştırarak soğanı kavuruyoruz. Soğanı öldürmemiz lazım. Güzelce kavurmamız lazım. Şöyle karıştırarak güzelce kavuruyoruz. Özellikle her aşamasını çekmek istedim, göstermek istedim. Bilmeyenler de yapsın diye. Şöyle bir yemek kaşığı, çok fazla dolu değil, domates salçası koyuyorum. Biber koymayacağım. Domates salçası koyuyorum. Çok fazla kırmızı olsun istemiyorum. Biber koymuyorum. Zaten yine de kırmızı olacaktır. Domateslerimiz yaz domatesi, güneş domatesi. Zaten bir renk verecektir yemeğimize. Salçası ile birlikte soğanları güzelce kavuruyoruz. Çok lezzetli olan bir yemek bamya yemeği. İnan çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. İsteyen kıymalı da yapabilir bu yemeği. Kıyma nasıl yapacaksınız? Kavurma aşamasında kıymasını ilave edeceksiniz ve hep birlikte kavuracaksınız. Ben sade olarak hazırlıyorum. Şimdi üzerine domatesleri döktüm. Bayağı bir soğanlar kavruldu. Soğanlar kavrulduktan sonra domatesleri koyun. Karıştırarak domateslerin de güzelce erimesini, yumuşamasını sağlayacağız. Bu aşamada kıymalı yapacak olan arkadaşlar kıyma koyabilir. Şöyle 250 gram kadar kıyma koyduğunuz zaman yemeğinizin lezzetini verecektir. Kıymalı da çok güzel olur. Ama ben sade olarak yapıyorum ki herkes yapsın diye özellikle. Çünkü tarif arayan birçok arkadaş etli gördüğü zaman haliyle pahalı olduğu için yapmıyor. Ama bu şekilde de çok lezzetli yemekler oluyor. Evet. Bamyaları yıkadım. Şu anda çok olmadı yani. Yeni yıkadım kavururken. Yıkadığım gibi yemeğe koyuyorum arkadaşlar. Çünkü önceden yıkarsanız sürekli uzama yapacaktır. Bu hiçbir hoş görüntü olmaz. Tuzunu veriyorum. Şimdi bamyaları da güzelce kavuracağız. Hemencik suyunu vermiyoruz. Bamyaların da güzelce kavrulması lazım. Daha sonra suyunu vereceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Birbirine lezzeti geçsin. Güzel yemek yapsın. Herkes öğrensin. Bilgiler paylaştıkça güzeldir. Bilgilerimizi lütfen paylaşalım. Bilen bilmeyenlere öğretsin. Evet, kapağını kapatarak arada bir güzelce bakın bamyaları kavuruyoruz. Yani soğanlarla birlikte, domateslerle birlikte bamyaları da kavuruyoruz. Henüz ekşisini koymadım. Uzamaya başladı benim bamyalar. Henüz ekşisini koymadım. Daha sonra koyacağım. Kavurma işlemi bittikten sonra ekşisini vereceğiz. Bakın çok güzel oldu. Arada bir karıştırarak lezzeti birbirine geçmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar.
Bu arada anlatayım size. Kanalımın çekilişi vardır. 100.000 abone olmamızı bekliyoruz. Evet, limon suyunu da veriyoruz arkadaşlar bu aşamada. Bayağı bir kavrulduktan sonra limonu, yarım limon suyu sıkıyorum arkadaşlar. Yarım limon suyu yeterli olacaktır. Ve sünmesini, yani uzamasını durduracaktır. Hemen verdiğiniz zaman uzamayacaktır bir daha zaten. Şöyle bir karıştıralım ki limon suyunu içine alsın. Daha sonra suyunu vereceğiz. Ve piştiği zaman ocağımızı kapatacağız. Bence zaten çok çabuk pişen bir sebze. Bakın uzaması hemen durdu. Hemen durdu. Limon suyunu verdik. Limon suyunuz yoksa biraz sirke koyabilirsiniz ya da ekşi üzüm suyu koyabilirsiniz. Üzümler tatlandığı için ben üzüm koruğu koymuyorum. Ama varsa evinizde üzümü, koruk üzümünü de sıkıp böyle suyunu ilave edebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Ve bu aşamadan sonra suyunu veriyoruz. Yemeğin iyice kavruldu. Suyuyla birlikte pişmesini bekliyoruz. Bakın yemeğimiz şu anda kaynamaya başladı. Şöyle yavaşça bir karıştıralım. Bakın çok güzel. Suyunu bayağı bir çekecek. Daha sonra ocağı kapatacağız. Ne kadar zamanda pişecek? 20 dakika içinde kaynamaya başladığı zaman yemeğimiz pişmiş olacaktır arkadaşlar. Çok fazla uzun sürmez. Küçük bamyalar bunlar. Küçük oldukları için çok tazeler ve çok körpeler. 20 dakika gibi bir sürede pişecektir. Bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Şeker ilavesini aslında daha önce koymam lazım ama unutmuşum arkadaşlar. Tuzunu verirken şekerini de verebilirsiniz. Benim birazcık suyunu koyduktan sonra aklıma geldi. Yine de ilave ettim. Tekrar içine alacaktır zaten. Kaynıyor şu anda. 20 dakika gibi bir sürede pişecektir. Bir çatal ile bir tane bamya alın. Tadın. Piştiyse zaten ocağınızı kapatın. Yani dakika tutmanıza bile gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Misler gibi bamya yemeğimiz pişti. Servise hazır. Şöyle servisine koyalım. Evet arkadaşlar, daha önce söylüyordum. Başka aşama geldiği için kestim. Kanalımda 100.000 aboneye ulaştığımızda çekiliş vardı. Çekilişimiz 100.000 abonemize geldiği zaman başlayacak. İlk çekilişimizin hediyesini de kanalımda yayınladım. Çam sakızı çoban armağanı cezve takımı hediye edeceğim bir kişiye. Daha sonra 100.000 abone sınırını aştıktan sonra her ay bir şanslı abonemize hediye vereceğiz arkadaşlar. Bu da küçük bir hatırlatma. Hediyenin kuralları videonun altında yazıyor. Hatta bunun altına da yazacağım. Bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki tüm tariflerimiz her yere yayılsın. Bildirimleri özellikle abone olan arkadaşlar açarsa yayınladığım tariflerden hemen haberdar olacaklardır. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni, güzel, özel tariflerde görüşmek üzere.